Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Sovyetlerin Lev Tolstoy'a nasıl baktığı hakkında konuşacağız. Bir yazar düşünün. Hem Rus aristokrasisinin bir ferdi hem de köylülüğün içine yerleşmiş bir ahlak arayıcısı filozof hayal edin. Hem Hristiyan hem de devlet ve kilise düşmanı bir muhalif var karşınızda. Ne Marksist ne kapitalist ama herkesi rahatsız eden fikirleri var. O sadece Savaş ve Barış ya da Anna Karenina eserlerinin yazarı değil. Aynı zamanda yaşadığı çağa başkaldıran, kendi inanç sistemiyle bir hayat kurmaya çalışan ve hatta bazılarının gözünde devrimden daha devrimci bir isim. Peki Sovyetler Birliği bu sıra dışı yazara ve onun geleneğine nasıl baktı? Tolstoy'un bireyci ahlak anlayışı ile Sovyet kolektivizmi neden çelişti? Marx'ın şiddet içeren devrim fikirlerine karşı Tolstoy'un pasif direnişi neden tehlikeli görüldü? En önemlisi Sovyetler onu nasıl oldu da hem yüceltti hem de eleştirdi. Bu videoda Sovyetler Birliği'nin Lev Tolstoy'a olan karmaşık bakışını ideolojiler, edebiyat ve çelişkiler ekseninde birlikte inceleyeceğiz. Bölüm bölüm ilerleyeceğimiz bu anlatıda Tolstoy'un sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda bir fikir savaşçısı olduğunu da göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tolstoy'un edebi kariyeri sadece Rusya değil, dünya edebiyatı açısından da bir dönüm noktasıdır. 1828'de aristokrat bir ailede doğan Tolstoy, gençliğinde orduya katılmış, Kırım Savaşı'na tanıklık etmiş, ardından da büyük romanlarını yazmaya başlamıştır. Savaş ve Barış sadece bir roman değil, tarih, felsefe ve bireyin kaderi üzerine büyük bir sorgulamadır. Anna Karenina birey ile toplum arasındaki gerilimleri derinlemesine işlerken, diriliş bir tür manevi uyanış çağrısıdır. Ancak Tolstoy'u özel kılan şey sadece edebi başarıları değildir. 1880'lerden itibaren ciddi bir dönüşüm yaşar. Hristiyanlık inancını devlet kilisesine karşı konumlandırır. Ona göre gerçek inanç kuralsız, sade ve içten olmalıdır. Ona göre devlet, ordu, mahkeme ve resmi din kurumları yozlaşmanın kaynağıdır. Bu yıllarda yazdığı "İnancım nedir? İtiraflarım ve Tanrı'nın krallığı içinizdedir" gibi eserlerle bireysel ahlak, pasifizm, mülkiyet karşıtlığı ve şiddetsiz direniş gibi fikirleri yayar. Gandhi üzerinde doğrudan etkisi olan fikirlerdir bunlar. Bu yönüyle Tolstoy bir halk filozofuna dönüşür. Kendi malını köylülere dağıtır, sade bir yaşam sürer, toprakta çalışır ama onun bu duruşu bazı kesimler için her zaman rahatsız edici olmuştur. Adaletsizliğe, eşitsizliğe, sömürüye karşıdır. Bu yönüyle sosyalistlerle ortak zeminde gibi görünse de bakış açısındaki fark derindir. Marksist ideolojiye göre tarih sınıf mücadelesiyle ilerler. Bu konuyu Marksizm ve tarih konulu videomuzda ayrıntılı bir şekilde incelemiştik. İlgili videonun linkini sağ üstte koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Marx'ın bu tarih anlayışına göre ezilen sınıfların devrimci şiddetle iktidarı ele geçirmesi bir zorunluluktur. Toplum yapısı materyalist bir zeminde analiz edilir. Üretim araçları, tarihsel diyalektik gibi. Tolstoy ise bu anlayışa temelden karşı çıkmıştır. O, insanın kurtuluşunun dış koşullarda değil, içsel ahlaki dönüşümde olduğuna inanır. Ona göre şiddetle gelen devrim sadece yeni bir baskı biçimi doğurur. Kötülüğe karşı direnme ama kötülüğün adamı da olma der. Lenin Tolstoy hakkında çok sayıda makale kaleme almıştır. 1908 yılında kaleme aldığı Tolstoy ve Zamanımız adlı yazıda Tolstoy'u büyük bir yazar olarak övmüştür ama politik olarak çelişkili ve yetersiz bulmuştur. Tolstoy büyük bir sanatçıdır. Çünkü halkın yaşamını derinlemesine ve doğru bir şekilde yansıtmıştır, diyerek onun gözlem gücüne ve halkın ruh halini edebiyata yansıtma yeteneğine büyük saygı duyduğunu belirtir. Onu bir toplumsal ayna olarak tanımlar. Lenin'e göre Tolstoy'un analizleri doğrudur ancak siyasi çözüm önerileri yoktur. Halkın acısını anlatır ama devrimci bir eylem çağrısı yapmaz. Onun öğretileri kaçışçıdır. O mücadeleyi değil, teslimiyeti, örgütlülüğü değil, yalnızlığı öğütler, ifadelerini kullanır. Sonuç olarak Lenin, Tolstoy'un çözüm vizyonunu gerici bulmuştur ve Tolstoy'un devleti reddetmesi ve dini merkeze alması devrimci bir bakış açısıyla bağdaşmaz. Bunu Tolstoy, Burjuva toplumunun çürümüşlüğünü mükemmel biçimde teşhir etmiştir. Ama köylücü öfkesi onu ileri değil, geriye yani Orta Çağ Hristiyanlığına götürmüştür cümlesiyle açıklar. Lenin Tolstoy'un köylü toplumunu idealize etmesini sorgulamış, Marx'ın sanayi işçisinin devrimci rolünü öncelerken Tolstoy'un köylü romantizmini gerici bir düşünce diyerek eleştirmiştir.
Sonuç olarak Tolstoy Lenin'e göre geriye bakan, mistik ve örgütsüz bir düşünürdür. Ve hem devrimci, hem gerici, hem ilerici, hem de teslimiyetçi olduğunu savunarak çelişkiler yumağı ifadesiyle tanımlar. Dolayısıyla Tolstoy'un köylüye olan hayranlığı Marksist fikirlerin ve dolayısıyla Sovyetlerin sınıf analizine uymaz. Köylü, Sovyetler için geri kalmış ve dönüştürülmesi gereken bir sınıftır. Oysa Tolstoy için köylü hakikatin kaynağıdır. Yani Tolstoy devrimi istemeyen bir devrimcidir. Düzeni eleştirir ama yıkmaya değil, dönüştürmeye çağırır. İşte bu yüzden ne burjuvazi onu sahiplenebilir ne de sosyalistler tamamen kabullenebilir. ...1917 devriminin ardından Bolşevikler, edebiyat dahil tüm kültürel konuları analiz ettiler. Kişilerin ezilen sınıflardan mı yana olduğu, yoksa eski ezen sınıflara mı sempati beslediği konusunda bir kategorilendirmeye gittiler. Çarlık döneminden kalan pek çok isim tamamen burjuva ve zengin sınıf yanlısı olduğu için mahkum edilirken, bazıları kullanışlı yönleriyle yeniden tanımlandı. Tolstoy bu ikinci gruba dahildi, toplumsal eleştirilerini özellikle toprak sahiplerine, kiliseye ve aristokrasiye yönelttiği sert sözleri sahiplendi ve örnek gösterdi. Halkları geriye götüren bu kurumlar konusunda Tolstoy ve Bolşevikler ortak görüşlere sahipti. Ancak onun pasifist, bireyci, Hristiyan ahlakına dayalı sistemi kıyasıya eleştirildi. Bir önceki bölümde anlattığımız Lenin'in eleştirilerinde bu çelişki açıkça görülür. Lenin'e göre Tolstoy bir aynadır. Halkın acılarını doğru bir şekilde gösterir ama çözüm yolu bulanık ve gericidir. Stalin dönemine gelindiğinde işler daha sistematik hale gelir. Tolstoy'un büyük romanları, özellikle de savaş ve barış eseri, Rus halkının büyüklüğünü betimlemesi ve devletler arası savaşların korkunçluğunu gözler önüne sermesi nedeniyle Sovyetler tarafından desteklendi. Ancak dini, ahlaki, anarşist fikirleri eleştirildi. Bu konuyu yine Marksizm ve Anarşizm Savaşı adlı videomuzda incelemiştik. Ayrıntılı bilgileri merak edenler için o video linkini de sağ üstte yerleştiriyorum, oradan izleyebilirsiniz. Tolstoy'un doğumunun 100 yılı nedeniyle 1928'de Sovyetler Birliği'nde büyük bir kampanya düzenlendi. Tiyatrolar Tolstoy uyarlamaları sahneledi, hayatı hakkında filmler çekildi, eserleri yeniden basıldı ve halkla buluşturuldu. Yasnaya Polyana'daki evi müzeye dönüştürülmüş ve örnek gösterilecek bir kişi olarak betimlenmiştir. Bu kapsamıyla aslında Tolstoy devrimci olmadan devrimci gösterilen bir yazara dönüşür. Sovyetler Birliği'nin kültür politikası sadece sanatın biçimini değil, içeriğini de sıkı şekilde belirliyordu. 1930'lardan itibaren edebiyat dünyasında sosyalist gerçekçilik adıyla bir edebiyat anlayışı kabul edildi. Bu anlayışa göre sanatın temel amacı sosyalist değerleri yüceltmek, halkı eğitmek ve devrimci ideolojiyi desteklemekti. Tolstoy'un gerçekçi anlatımı, köylü yaşamını derinlikli biçimde ele alışı ve güçlü betimlemeleri sosyalist gerçekçiliğin biçimsel yönlerine uygun düşüyordu. Bu nedenle Savaş ve Barış, Diriliş, Hacı Murat gibi romanları Sovyet edebiyatçılar için güçlü bir model oldu. Buna karşın Tolstoy'un edebiyatında öne çıkan bireysel ahlak arayışı, içsel çatışmalar, mistik yönelimler ve özellikle de anarşizme kayan otorite karşıtı duruşu, sosyalist gerçekçiliğin ideolojik çerçevesiyle açıkça çelişiyordu. Sovyet edebiyatının en güçlü isimlerinden biri olan Maxim Gorki, Tolstoy'a hem hayranlık hem eleştiriyle yaklaşmıştır. Bir yazısında Tolstoy'dan "Onun dili berrak bir ırmak gibidir ama o ırmak halkı kurtuluşa değil, teslimiyete götürür" şeklinde bahsetmiştir. Gorki'ye göre Tolstoy, halkı çok iyi tanır ama onu devrim için örgütleyemez. Bu yüzden edebi başarısını yüceltse de politik olarak etkisiz bulur. Her şeye rağmen Tolstoy'un edebi mirası birçok Sovyet yazarını derinden etkiledi. Özellikle kırsal yaşamı anlatan Mihail Şolyhov, Alexander Tvardovski, Valentin Rasputin gibi Sovyet yazarlar, Tolstoy'un karakter inşası, anlatım ritmi ve halk dili kullanımından beslendiler. Sovyetlerde Tolstoy estetik olarak örnek gösterilmiştir. Okul kitaplarında da yer aldı ama sadece Marksist fikirlerle çatışmayan eserleri, onun dini metinleri, anarşist yazıları veya otorite karşıtı söylemleri Sovyetlerde yer bulmadı. Tolstoy'un Sovyetler dönemindeki mirası büyük oranda politik yeniden yazım sürecinin bir ürünü oldu. Onun biyografisi, fikirleri ve yazınsal etkisi yeniden yorumlandı ve şekillendirildi. Tolstoy'un yaşadığı yer olan Yasnaya Polyana, Sovyet hükümeti tarafından bir müzeye çevrildi.
1920'lerden itibaren burası Tolstoy'un halkçı yönünü yücelten bir merkeze dönüştürüldü. Ancak bu müzede sergilenen Tolstoy, gerçek Tolstoy'un sadece bir parçası oldu. Dini öğelerden bahseden, devleti reddeden ve pasifizmi savunan Tolstoy burada yoktu. Tolstoy'un "İnancım nedir? Tanrı'nın krallığı içinizdedir" gibi dini metinleri Sovyet yayıncılığında yer almadı. Çünkü bu metinlerdeki devlet otoritesine karşı sivil itaatsizlik çağrısı, işçi sınıfının konseyler yoluyla iktidarda olduğu Sovyet sisteminin temel ilkelerine aykırıydı. Tolstoy'un metinleri açıkça sansürlenmedi ama bazı konular görmezden gelindi. Eserleri yayınlanırken belirli önsözler, açıklayıcı notlar veya halka yararlı olduğu düşünülen dipnotlarla sunuldu. 1980'lerden sonra bir nevi gerçek Tolstoy geri döndü. Gorbaçov'un Glasnost politikası ile birlikte 1980'lerin sonunda Tolstoy'un daha önce bastırılmış fikirleri yeniden gün yüzüne çıktı. Sansürsüz basımlar yayımlandı. Din, devlet, bireysel vicdan gibi temalarla ilgili yazıları tekrar dolaşıma sokuldu. Sovyet sonrası dönemde ise etik bir düşünür kimliğiyle yeniden değerlendirilmeye başlandı. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyetlerin Tolstoy'a nasıl baktığını özet şeklinde anlatmaya çalıştım. Sovyetler Birliği Tolstoy'u bir yandan ulusal bir simgeye dönüştürürken diğer yandan onun bazı diğer fikirlerini görmezden geldi. Onun idealleriyle Sovyet sistemi arasındaki çelişki asla tam anlamıyla çözülemedi. Sonuçta devrimi reddeden bir devrimci, devleti eleştiren bir klasik, yüceltilen ama asla tam anlamıyla anlaşılamayan bir figür olarak Sovyet kültürel tarihinde yerini aldı. Eğer buraya kadar izlediyseniz Tolstoy'un nasıl ele alındığını artık daha net biçimde anlamışsınızdır. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyet Yolculuğu kanalımızda hem Sovyetleri ve hem de tüm dünyadaki dünya sosyalist hareketleri konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte listeyi bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Tolstoy'a benzer olarak başka videolar da hazırlayacağım. Kimleri merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.